Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 16 motifli bir çanta çalışacağız. Şöyle yan körükleri olan. Dikme tekniği bu çantada biraz farklı. Motif birleştirirken genelde kaydırma tekniği kullanırlar. Ben iğne ile diktim. Videomun içinde bunu zaten göreceksiniz. Çantamın ölçüsü oldukça büyük. Açıklamalar kısmına ölçülerini, ne kadar ip kullandığımı ve tığ numaramı yazacağım. Askısını kendim yaptım ben. Şöyle bir deri parçam vardı, kestim ve buraya monte ettim. Siz isterseniz farklı bir askıda kullanabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup gönderilerimi beğenip aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlara yazarsanız sevinirim. Oradan dönüş yapıyorum. Şimdi videomuza geçelim hanımlar. Keyifli seyirler diliyorum. Evet hanımlar, şimdi bu motifimizle başlıyoruz. Motifimizin adı Hanım Dilendi Bey Beğendi motifi. Bu motiften toplamda 16 adet yapacağız bu çantamızı yapabilmek adına. Ben zaten çoğu kısmını hallettim. Şimdi iplerimden de bahsedeyim size hemen çok kısa. Şöyle standart bir kağıt ip kullanıyoruz. Ben bu ipleri çile olarak aldım, sardım. O yüzden de herhangi bir marka vesaire veremiyorum. Şöyle bir kırmızı, bir lacivert ipimizle bu çantamızı yapacağız. Zaten iki renkten oluşan bir çanta. Bunun için de 4 milim tığ kullanacağız hanımlar. Şimdi hemen motifimi anlatmaya başlıyorum. Şöyle bir sihirli halka yaptım. Şu şekilde. Hemen şöyle bir kilit yaptım. Kilitle birlikte 2 tane daha zincir çekeceğim. Başına doladım. Yanına ikili trabzan. Ve bir tane daha ikili trabzan. Zaten bu çok bilindik bir motif. Ama ben yine de tabii ki göstereceğim. 2 tane zincir. İkili trabzan. İkili trabzandan 3 tane yapacağız aralıklara. Şöyle. İki zincir ve ikili trabzan. Normalde kağıt ipler çok çabuk kopabilir. Ama bu ipler inanılmaz sağlam çıktı. Yani elimle koparamıyorum, öyle söyleyeyim. 2 zincir, son grubuma geldim. Hemen şöyle ikinciyi yaptım ve üçüncü. Burayı çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar orta kısmını. Bakın, çok sağlam bir ip gerçekten. Birçok ipten daha sağlam. Yine 2 tane zincir. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Şu ipi de alacağım altına. Hemen şuraya batıyorum. İlk yaptığım 3 zincirin en tepesine batıyorum. Ve bir kaydırma. İkincisine de aynı şekilde. Evet. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum. Diğer rengime geçmek için. Şu şekilde. Evet. Sonra bunları böyle bağlayabiliriz arada. Kalanları da yürütebiliriz. Bakın. Bu ilk rengimiz. Şimdi kırmızıya geçiyorum.
Hemen şuradan aldım ipimi, üstüne bir tane attım. Şöyle en uca çekelim bunu. Üç zincirle bir üste çıktım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bilenler bilir tabii ki bu motifi. Ben hiç bilmeyenler için şu an anlatıyorum hanımlar. Araya 2 zincir çektim. Şimdi tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Evet, araya bir tane zincir ve hemen diğer gelene yine ikili trabzan. Araya yine 2 zincir. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir geçiş için yine boşluğa geldik. İkili trabzanla başlıyoruz. Bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir ve tekrar üçlü dolgumuzu yapıyoruz buraya. Bir tane yine arada zincir. Hemen şunları da şöyle altına alalım. Bu boşluğumuza gelelim. Araya 2 tane zincir. Tekrar ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü. Sıra sonuna geldik. Hemen araya bir tane zincir. Bunları da buraya sıkıştırdık. Bu da zaten buraya sıkışmıştı. O yüzden onlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Sonrasında kesip çıkarabiliriz kalan iplerimizi. Evet, şimdi hemen şuradaki üçlü zincirin en tepesine geliyorum ve bir kaydırma. Buraya da bir kaydırma. Bakın. Ve boşluğa yine bir kaydırma ama sıkı sıkı. Şöyle. 1, 2, 3. Bakın. Bir üst sıraya geçiyoruz şu an. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. Yani aynı işlemi sürekli tekrar edeceğiz burada. 2 tane zincir ve yine ikili trabzan 3 tane. Bakın şöyle. Her köşe noktasında arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Motifimizin büyümesi için. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincirlik boşluk, 3 tane ikili trabzan. Şimdi hemen şu arayı da göstereceğim size, şurayı. Burada bir tane zincir ve buraya
ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan ve bir tane daha. Bu aralara sadece üçlü gruplar koyacağız. Bunlar çünkü ara noktaları, köşe noktaları değil. Köşe noktalarda evet 3 tane dolgu yapıyoruz. İkili şöyle. Aralarda sadece bir tane yapıyoruz. Hemen bir zincir ve diğer köşeme geçiyorum. İkili trabzan. Yine bir ikili trabzan. Araya 2 zincir. Ve yine buraya da 3 tane ikili trabzan yaptık. Şurayı bir kere daha göstereceğim. Bir zincir. Hemen bu boşluğa ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Ve bir tane daha ikili trabzan. Aralarda sadece bunlar tabii ki çoğalacak. Bir sonraki sırada 2 tane olacak. Sonraki sırada 3 tane olacak. Onlar ister istemez artacak çünkü motifimiz büyüyor. Evet, şimdi tekrar köşeye geldim. Şu kısımda tekrar görüşelim. Evet, yine birleştirme noktama geldim. Hemen bir tane zincir. Hemen bir kaydırma. İkinci kaydırma ve üçüncü boşluğumuzun içine hemen bir zincir de çektim. Evet. Şimdi burası bizim son sıramız olacak. Göstereyim çok kısa. 1, 2 ve 3. Yani ilk zincirimizle birlikte 3 tane yaptık. Hemen bir ikili trabzan. Bunları da böyle köşeye alalım ki iyice. 2 zincir ve devam ediyoruz. Bir zincir. Aralara geldik. Buraya 3 tane ikili trabzan. Tabii bu kısma geçerken de buraya bir tane zincir yapıyoruz. Onu atlamayalım lütfen. 3 tane ikili trabzanı yapıp bir adet zincir yapıyoruz ve diğerine geçiyoruz. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzan. Yine bir zincir ve köşe noktamız. Burada zaten arttırmayı biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben bu sırayı da bitireceğim. Burada buluşalım tekrar. Evet. Tekrar yaklaşıyorum başlangıç noktama. Hemen şu araya da bir üçlü trabzanımızı yapalım. Yani 3 tane ikili trabzanımızı bakın bu şekilde. Yine araya bir zincir. Hemen şuradan bir kaydırma yapacağım. Yine bir kaydırma. Evet. İpimi burada kesiyorum. Şimdi bu motiften 16 adet yapacağız hanımlar. 16 adet yaptıktan sonra güzelce ütüleyeceğiz. Bu önünün arkasının iplerini temizleyeceğiz. Hemen şöyle alıyorum ben de. Şu en son ip kalsın. Bitirdiğimiz ip. Onu araya yediririz nasıl olsa. Hiç risk almayalım onu keserek.
16 tane motif yapıyoruz. Güzelce ütülüyoruz. Şimdi size yan körüğünü anlatacağım. Çantamızın yan körüğünü. Evet sevgili hanımlar, şimdi ben çantamızın bir tarafını yaptım. Şöyle anlamanız açısından. Yan körük dediğim olay budur. Bunu şimdi göstereceğim size. Kaç zincirle başlayıp kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Bakın, bu çantamızı bu şekilde birleştireceğiz, motiflerimizi. Bu çantanın bir yüzü. Şimdi biz sizinle diğer yüzünü yapacağız. Bu körüğü de buraya koymamın sebebi, hani bunu net bir şekilde anlayın diye diktim ki ben. Zaten diğer tarafı beraber dikeceğiz. O kısmını da anlatacağım. Bu ara birleştirmeleri ben iğneyle yaptım. Tığla çok muntazam durmadı açıkçası. Yani hoş bir görüntüsü olmadı. O yüzden onu tercih etmedim. İğneyle böyle dikerek devam ettim. Gayet de güzel oldu. Muntazam da oldu. Şimdi bu yan körüğün kaç zincirle başlayıp kaç santim ördüğümü göstereceğim size. Tığımı düzelteyim. Evet, şimdi bir tane kilit yapıyoruz. Burada da şöyle iyice sıkalım onu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve 9. Siz bunu isterseniz daha kalın da yapabilirsiniz. 10, 11, 12. Hiç problem değil. Yani ne kadar isterseniz yan körüğünüzün enini o kadar yapabilirsiniz. Bakın, arkaya döndüm. İlk sırayı atladım. İkinciden bu arka kısımlara batıyoruz. Şu arkadaki tek bacaklara batacağız. Bakın şunlara. Ki başlangıcı düzgün olsun. Bir sık iğne. Hemen diğeri. Bir sık iğne. Evet. Şimdi şu son kısma da batalım. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. İlkine değil, ikincisine batıyorum. Bu kısmı da sayıyorum. Bu kısmı da sayıyorum. Yani şu an 2 oldu. 8 tane olması gerekiyor. 3 oldu. 7 ve son ilmeğe muhakkak batıyoruz. 8. Bir zincirle yukarı çıktım. Bu kısma batmıyorum. Zaten bu bana 1'i veriyor. Hemen şuraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Şöyle devam edeceğiz. Bu yan körüğümüzü 120 santim olana kadar örelim hanımlar. Ben zaten burada mevcutta ördüm, diktim bile. Siz de bunu yaptıktan sonra şu motifleri birleştirmeye geçelim. Evet, motiflerimiz hazırsa, ütülendiyse, yan körüğümüz de yapıldıysa, şimdi birleştirme noktasına geçebiliriz. Birleştirme yapmak için benim elimde şöyle bir iğne var. Bu iğneyle ben birleştirme yapacağım. Siz isterseniz tığla da yapabilirsiniz hanımlar. Yani nasıl kolayınıza geliyorsa, benim böyle daha çok kolayıma geldi açıkçası. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi şöyle motiflerimizi
düzgün bir şekilde koyalım. Şöyle. Düz tarafı bize bakacak. Düz kısmı. Bunu da böyle koyalım. Hemen bakın şu iki ucunu alıyorum. Şöyle birleştirdim. Bu şekilde dikeceğiz motifimizi. Şu başaklara dikkat edelim lütfen. Karşılıklı gelmesi gerekiyor bunların. Yoksa yamuk yumuk veya böyle bir asimetrik bozukluklar olabiliyor. Hemen şuradan başlıyorum. Şuradan gireceğim ben. Pardon, şuradan. Hemen şu aradan geçiriyorum. Buraya düğüm yapmayacağım. Çünkü bu kenar körüğünü dikerken oraları hep bir ayar çekeceğiz. Evet, şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Karşılıklı gelmesi önemli. O yüzden bir kontrolünü yapacağız. Evet. Hemen şuradan şu ikisini birlikte alıyorum iğnenin üstüne. Bu zaten 3 bacağı var. Her başağın tek bacağı altta kalacak. Biz şu üstteki ikisini iğnemizin üstüne alıyoruz. Komple değil yani. Evet. Tabii kağıt ip kalın olduğu için iğneyi geçirirken bir tık zorlanıyoruz ama halledemeyeceğimiz bir şey değil. Hemen bakalım bunun karşısı nerede? Burada. Şu araya geçirelim. Hemen buradaki tekli zincirimiz var. Orada da şu üst iki bacağı aldım. Buradan da öyle yaptım. Bakın. Buradan da tekrardan şunu çıkaralım. Evet. Şimdi yine 3 tane ikili trabzanın tepe noktasındayım. Hemen buradan takıyorum. Sesim biraz boğuk gelebilir. Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü sabahın erken bir saati anlatıyorum ben bu videoyu. Ancak fırsat bulabiliyoruz, öyle söyleyeyim. Evet, şöyle. Hemen yine karşılıklı gelen iki başa alıyorum. Tekrar devam. Yani görüntü bu olacak. Şöyle. Dediğim gibi siz nasıl birleştirme yapmak isterseniz öyle yapın. Ben tığ ile kaydırma görüntüsünü beğenmediğim için iğneyle birleştiriyorum. Onu da yaptım, yoksa ilk başta onu denedim ama hoşuma gitmedi. O yüzden iğneyle yapıyorum. Böyle bakalım karşılıklı geliyorlar mı? Hemen onları arada kontrol edelim. Çünkü yoksa zaten çok müsait kaymaya bu çanta modeli. O yüzden biz biraz titiz olacağız bu konuda. Hemen bakalım. Evet, orta zincire geldim. Şu üst iki bacağı aldım. Karşılıklı diğerini de aldım ve buradan da geçirdim. Arada bir şöyle çekelim ipimizi. Şimdi buradan da alıyorum. Hemen bakın şu ikinci sık iğneye ve yine buraya batalım.
Böyle siz kendi ayarınızı yapın. Evet, şöyle. Şimdi bunu getirdim. Bunu getirdim. Şöyle birleştiriyorum yine. Evet. Bu karşıda olduğuna göre hemen bakalım. Buradan gireceğim ve buradan gireceğim ve buradan da çıkacağım. Hatta şuradan çıkalım ki orada da dikecek bir alan kalsın bize. Evet, şöyle bir birleştirme yaptım. Aynen buradan devam ediyorum. Şu kısımda takılmayın buraya sakın. Çünkü biz zaten şurayı da dikeceğimiz için hem şöyle dikeceğiz hem böyle dikeceğiz. O yüzden şu kısma takılmayın lütfen. Burayı da bu dikişte halledeceğiz. Şu an ben sadece birleştirme yaptım. Buradan tekrar devam ediyorum. Bakayım hangi ilmekteyim. Yanından giriyorum yine. Bu köşelerde düzenlemeler yapın siz de. Evet, şimdi buradan girelim. Evet, hemen buraya batıyorum. Evet, buradan da geleceğiz. Şimdi ben burayı dikiyorum. Alalım şu iki bacağı. Evet, şuraya tekrar girelim. Evet. Şimdi buradan yine şöyle alalım. Bu ipleri hep dışarı tarafa verelim lütfen. Yani körüğün gelecek kısmına verelim ki bunları orada çok rahatlıkla kaybedebiliriz. Evet, şimdi buradan girelim hanımlar. Şöyle. Evet. Sonra bu gelen motifimizi alalım. Şu şekilde. Buradan hemen şuraya batalım. Bu tamam. Sonra buraya da batalım. Gözlerim de görmüyor. Evet. Şöyle burayı bir sıkalım. Yanından yine devam edeceğiz. Bu birleştirme noktaları bu şekilde olacak. Aynı yere tekrar bir daha batıyorum. Şöyle şu iki bacaklara. Evet, burası biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi burayı sıkalım birazcık ki. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu köşe birleştirme noktalarını siz nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Farklı bir iple ördüğünüzde ki bu çantayı emin olun daha kolay olacaktır. Kağıt iple ördüğüm için ben birleştirme noktaları daha sıkıntılı oluyor. Evet, şöyle biraz da sıkıyorum arada. Bakın. Şuraya kadar ben birleştireceğim. Yine git gel yaparak. Sonra da şu araları halledeceğiz.
Şimdi ara kısımları birleştirelim. Şöyle alalım elimize şu şekilde. Şöyle. Buradan başlayalım. Hemen şu iki zincirin ikincisinden başlıyorum. Bu ipi yine burada bırakacağım ve diğerine geçtim. Şu iki bacağı bir alıyoruz. Bakın. Hemen evet, şuraya kadar gelelim. Evet, tam bu birleştirme yerindeyim. Buradan aynen devam ediyorum karşılıklı gelene. Aldım. İnşallah alabiliriz tabii ki. Hemen şu şekilde karşıya geçirdim. Evet. O yüzden bu arada hiçbir boşluk kalmayacak, merak etmeyin. Bir nevi çift dikiş gidiyoruz o araları. Kalırsa da hiç önemli değil. Hemen az bir iple arka tarafından karşılıklı dikin. Hiçbir sorun kalmayacak. Hemen şuradan da. Evet, ben buraya kadar geleyim. Şimdi şu üst kısma, burayı da halledelim. Bu tabii ki böyle olacak çünkü biliyorsunuz. Hemen burayı da bir birleştirme yapalım. Şu şekilde ayarlayalım. Buradan birleştirmemi yapıyorum yine. Bakalım karşılıklı geliyor mu? Evet. Hemen şöyle. Ve böyle. Evet. Şu şekilde birleştirelim. Evet. Burayı da diktik. Şimdi ipimi koparıyorum yine. Bakın. Şu kısmı komple böyle şu parçayı da buraya ekleyerek bitirip geliyorum. Evet sevgili hanımlar, ben bütün motifleri birleştirdim. Bakın böyle bir görüntü çıktı ortaya. Gayet de güzel. Şimdi şu kenar kısmına bir sık iğne döneceğim. Onu da bu köşeden başlayacağım. Şöyle ön yüzünün bize bakması gerekiyor sık iğnede ki sık iğne görüntüsü güzel dursun. Tersten başlamayın yani sık iğneye. Hemen şuradan başlıyorum. Hemen üstüne attım. Şu iplerin hepsini yürüteceğiz şimdi. Kenardaki iplerin. Evet. Şu başakların her birine bir sık iğne yapıyoruz. Bu ipleri de arkadan yürütüyoruz.
Motifleri birleştirdikten sonra ütü yapın lütfen. Ütü çünkü çok önemli bu noktada. Sık iğneyi geçmeden ütümüzü yapalım. Şöyle. Devam ediyorum. Her gelen ilmek başlarına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu aradaki zincir boşluklarına da yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunlar yeterince yürüdü galiba. Hadi son bir kez daha. Arkaya alalım onları, şimdi devam edelim. Evet, bu kısmı komple dönelim. Bütün şu kısmı, çerçevesini yapalım. Gelelim. Şu kısımdan da böyle bir toparlayalım ağzını yüzünü, mesela şuraları falan bir toparlayalım. Şöyle burada buluşalım. Evet. Şimdi ben dört bir tarafını sık iğne döndüm. Şu köşelere üçer tane battım. Ve şu köşelere de birer tane, yani iki tane bu köşe boşluklarına girdim. Bir hattı buraya versin diye, bir hattı da buraya versin diye. Şu kenarlar düzgün dursun diye, bakın buralar. Şöyle. Şu ağız kısımlarını toparlayarak ilerledim. Yine aynen buraya da iki tane battım, buraya da iki tane battım. Ütümü de yaptım. Bakın ortaya böyle güzel bir görüntü çıktı. Şimdi bunu diğer parçamıza monte edeceğiz. Hemen onu getiriyorum şöyle. Bir kamerayı ayarlayacağım hemen. Evet, kameramı biraz yukarı aldım ki tam anlamıyla görebilin diye çantamızı. Bakın bu şekilde olacak. Büyük bir çanta oldu hanımlar. Bayağı büyük bir çanta oldu bu. Ki aslında daha büyük yapacaktım ben bu çantayı. İyi ki vazgeçmişim. Yani biraz daha motif ekleyip daha büyük yapacaktım. Şimdi evet, şuradaki ipimi hemen şu iğneme geçiriyorum ve şuradan dikmeye başlıyorum. Şimdi dikmeye başlıyorum. Şurada zaten ben yan körükte bir ip bırakmışım fazladan. Onunla dikeceğim. Hemen şuradan bir geçiriyorum. Burayı iki tur yapacağım. Sağlam olması için. Başlangıç noktası çünkü. Bir daha aldım böyle. Ve yine şuradan bir daha geçiriyorum. Şunu da alalım hatta. Şu şekilde geçirdim. Ve yine aynı noktadan karşıya geçireceğim. Hemen bir yana geçtim. Sıka sıka dikin lütfen. Sağlam olsun kenarları. Hemen yandaki başaktan, şuradan dikmeye devam ediyorum. En son yine bir ütümüzü yapacağız tabii ki. Tekrardan şuraya batalım bunu. Aşaması çok olan bir çanta. Bilginiz olsun. Öyle dümdüz ör çık bir çanta değil yani. O yüzden de benim bitirmemde biraz zaman aldı bu çantayı açıkçası. Şuraya.
Evet, bu şekilde yine dört bir tarafını körüğümüze birleştirelim. Şöyle dikerek geleceğiz. Evet arkadaşlar, ben diktim yan körüğümüzü de. Şöyle göstereyim. Sonrasında bir de ütü yaptım ki şu kenar kısmını böyle seviyorum açıkçası. Bir yuvarlaklık veriyor çantamıza. Şimdi bir ölçü vermek istiyorum size. Büyük bir çanta oldu bu çantamız. Hemen şöyle bir en ölçüsü vereyim. Tam 45 santim enimiz. Yüksekliğimizde şu orta kısmı vereceğim önce. 29 santim ve bir de şu yükseklikten vermek istiyorum. Şöyle 42 santim. Bayağı büyük, geniş bir çanta oldu. Şimdi askı kısmını ben şöyle 2 tane deri parça kestim. Bunların deliklerini de açtım. Bunları monte edeceğim çantaya. Siz isterseniz kendi ipinden de örebilirsiniz ya da bu tarz bir deri askı da kullanabilirsiniz. Bunların hazırları da satılıyor. Ben bunu kendim yapmak istedim açıkçası. Şu şekilde bir tık ince olsun istedim. Şöyle şuradan takacağım bu askımı ve çantamı tamamlayacağım. Evet hanımlar, ben çantamı bitirdim. Bakın, gayet de güzel oldu. Çok muntazam oldu. Çok parçalı çantalarda bu birleştirme yerlerinde illaki sıkıntılar oluyor. Ama onları da gayet güzel yerleştirdiğimi düşünüyorum. Askısını dediğim gibi deri kullandım ben. Mumlu iple diktim. Bu çantama ben astar yapacağım. Çünkü çıt çıt kısmını hala dikmedim. Astarlandıktan sonra dikilirse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Büyük de bir çanta oldu. Bence 2026'nın gözdesi olacağını düşünüyorum. Bütün ölçüleri, her şeyi bana ait. Yani kendi kafama göre tasarım yaptım diyelim. Model zaten bilindik bir model. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bu modeli. Hanım Dilendi Bey beğendi mi? Öyle bir şey yani modelin ismi. Videomu burada bitiriyorum. Çantamı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Oradan zaten dönüş yapıyorum ben. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.